Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bitki Koruma Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bugün 5 Şubat 2024. Bugün buğday kontrollerindeyiz. Arazi gezmelerine yeni başladık. Hava pek müsait değildi. Hava yağışlı gittiği için arazi kontrollerine çıkamıyorduk. Ondan dolayı arazi kontrollerimiz yeni başladı. Yeni başladığı için bundan sonra video çekimine hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Şu an bu arazimiz 100 dekar buğday ekili. Buğdayımız da Progen firmasının Beyazhan çeşidi. Bu sene daha önceki videoda da arpa videosunda da bahsetmiştim. Bu sene havalar yağışlı gitti. Havalar yağışlı gittiği için çiftçilerimiz herhangi bir uygulama yapamadı. Yani tarlalara giremedi. Tarlalar çamur olduğu için herhangi bir uygulama yapamadılar. Havalar şu an güneşli gittiği için bu dönemde yabancı ot kontrolü, yani yabancı ot kontrolü için ot ilaçları, işte pas ilaçlarını uygulamaya başladılar. Havalar ilk etapta sıcak gittiği için genellikle ana sap gelişti. Yani buğday, arpa kardeşleme yapacağı yerde dikine gelişti. Dikine gelişince bu sefer buğdaylarda bir dengesizlik oldu. Kademe oluştu. Kademe oluştuğu için bu da bizim için bir verim kaybına belki sebep olacaktır. Şimdi bu arazimizde ekili olan buğday çeşidimiz Progen firmasının Beyazhan çeşidi. 2020 yani bundan önceki yıl orijinal tohum ekilmiş. Onun arkasından tohum ayrılmış. Tohum ayrıldığı için, yani oradan tohumluk ayrılmış. O tohumluktan ekim yapılmış. O tohumluktan ekim yapıldığı için buğdayımız biraz seyrek. Tohumda biraz hata olduğu için, biraz da hastalıklı olduğu için biraz seyrek çıkmış. Seyrek çıktığı için çiftçimiz bu olaydan bana daha önce bahsetmedi. Ben araziye gelince nedenini sormak istedim. Sordum. Ve böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylediler. Söküp sökmemek arasında ikilemde kalmışlar. Hani bir söz var ya, derler işte verdiğin en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye. Sökmemeye karar vermişler. Onlar bu araziye Bayese firmasının Piraxor ilacı ve amino asit ve dengeli azot, fosfor, potasyum uygulaması yapılmış. Bundan sonra da şu an buğdayımız sapa kalkma döneminde ama mecburen ot mücadelesi de yapılacak. Çünkü oldukça yoğun bir ot popülasyonu var. Çeşit çeşit otlar var. Hardalından tutun şahderesine kadar, yabani turpuna kadar birçok yabancı ot ile karşılaşabiliyoruz. Ondan dolayı firmaların yeni çıkarmış olduğu ot ilaçlarından birini kullanacaklar. Şu an arazimize baktığımız zaman, şu an bitkimize baktığımız zaman şöyle herhangi bir yerden şöyle bir buğday çekeceğim. Şöyle baktığımız zaman şöyle, şimdi şunu bir kök sayacak olursak görüyorsunuz kardeşlemenin ne kadar zayıf olduğunu. Şu ana sap, şu da yandan gelen kardeş. Bir sonrakine bakacağız. İkinci bir örneğe baktığımız zaman şu ana sapın uzunluğunu görüyorsunuz. Nereden baksanız bayrak yaprağı gelmek üzere. Şu da kardeşleme döneminde gelen buğdayımız. Ana sap ile kardeşleme arasında oldukça bir fark var. Fark olduğu için bu bizim için verim kaybına neden olacak. Havalar sıcak gittiği için bitki gelişim düzenleyiciler kullanılması gerekiyordu. Çinko, fosfor gibi kardeşlemeye teşvik edecek bitki beslemeleri kullanmamız gerekiyordu. Ondan dolayı bunu da kullanamadığımız için bitki dikine gelişti. Bu da bizim için ilerleyen zamanlarda
don vakasıyla bile karşılaşabileceğiz. Çünkü erken başağa binecek. Tam tozlama döneminde belki bir don felaketiyle karşılaşabiliriz. İnşallah olmaz öyle bir şey. Çünkü daha önce başımıza geldi böyle bir şey. Ondan dolayı inşallah böyle bir şeyle karşılaşmayız. Şimdi bazı yerlere baktığımız zaman, şöyle baktığımız zaman Septoria yaprak lekesiyle karşılaşıyoruz. Şöyle baktığımız zaman zoomlamaya çalışıyorum. Şöyle daha net gösterecek olursam şöyle dizimin üstünde tam net göstermeye çalışacağım. Şöyle. Bir de yaprağın arka tarafından göstereceğim. Şu an hastalık başlamış. Hastalık başladığı için birinci uygulamamızı yaptık. Gerekirse arkasında 15 gün sonra tekrar ikinci pas uygulaması yapacağız. Çünkü bitki sapa kalkma dönemine gelmiş. Şu an neredeyse bayrak yaprak dönemine de yaklaşıyor yavaş yavaş. Ondan dolayı bayrak yaprağı pasa vurdurmamamız gerekiyor. Ondan dolayı buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ikinci uygulamamızı da hemen 15 gün sonra veya 20 gün sonra hava şartına göre tekrar uygulamamız gerekiyor. Şöyle tekrar bitkilerimize baktığımız zaman Septoria yaprak lekesiyle karşılaşıyoruz. Külleme için gövde kısmına bakacağız. Külleme var mı yok mu diye. Net bir şekilde bakmaya çalışacağız. Şöyle baktığımız zaman buğdayımız seyrek olduğu için külleme ile karşılaşamıyoruz. Çünkü buğdayımız seyrek olduğu için hava sirkülasyonu oluyor. Hava sirkülasyonu olduğu için külleme ile karşılaşmıyoruz. Bir önceki arpa videosunda külleme bariz belliydi. Burada baktığımız zaman herhangi bir külleme ile karşılaşmıyoruz. Şöyle baktığımız zaman külleme görmüyoruz ama Septoria yaprak lekesiyle karşılaşabiliyoruz. Bu dönemlerde Septoria buğday için önemli bir pas hastalığı. Ondan dolayı bu hastalıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman zoomlamaya çalışıyorum şimdi. Net bir şekilde. Septoria yaprak lekesini görüyorsunuz. Şimdi bitkimiz oldukça fazla geliştiği için azottan biraz uzak duracağız. Çünkü hastalık da oldukça yoğun. Azotu biraz azaltacağız. Üreyi 20 kilo atıyorsak 12-13 kilolara kadar çekeceğiz. Çünkü bitkimiz yeterince boylandığı için şu an azot takviyesi fazla yapmayacağız. Bu şekilde bu arazimizin kontrollerini yapmaya devam edeceğiz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız size oradan cevap vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.